Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzeti şahane bir pasta tarifiyle geldim. Belirttiğim gibi yapımı çok pratik, lezzeti şahane bir tarif. Çok kısa bir sürede de hazır hale getirebileceğiniz bir tarif. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım. Yani 5 su bardağı süt ediyor 200 mililitrelik bardaklarla. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Ardından 1 su bardağı irmiği de ilave ederek bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Bir müddet karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alabiliriz. Ocağa aldıktan sonra kaynayıncaya kadar sürekli karıştıralım. Karıştırmaya asla bırakmayın. Yoksa topaklanır. Sürekli karıştırarak kaynama noktasına getirdik. Kaynadıktan sonra da karıştırmaya devam ediyorum. İçerisindeki irmiğin biraz kıvam alması için kısık ateşte 1-2 dakika kadar kaynamaya devam etmesi gerekiyor. Böylelikle biraz daha koyulaşacaktır. Ortalama 1 dakika, 1 dakikadan biraz daha fazla süre yeterli olacaktır. Bunun için daha da uzun süre pişirmeye devam ederseniz çok daha koyu bir kıvam alabilir. Bu kıvama geldikten sonra artık içerisine vanilyayı ve tereyağı ya da margarini ekleyebiliriz. Bir paket vanilya ve 1 dolu tatlı kaşığı kadar da tereyağı ya da margarin ekleyelim ve eriyinceye kadar karıştıralım. Soğutmayacağız karışımı, sıcak bir şekilde hazırlayacağız tatlımızı. Şöyle orta boyuttaki kare borcamda ölçüsünü aşağıya açıklama kısmına yazarım. Şu an aklımda değil. Birazdan bakar yazarım açıklamaya da. İçerisini ıslattım. Kullanacağınız kabın içerisini muhakkak ıslatın ki servis ederken rahatlıkla çıksın tatlınız. Islattıktan sonra sıcak olan karışımı içerisine alıyorum ve üzerini düzleştiriyorum. Hiç soğumasını beklemeden üzerine 2'ye bölmüş olduğum petibör bisküvileri yerleştiriyorum. Farklı bisküviler de kullanabilirsiniz bu tarifte. Bisküviyi süte falan bulamamıza gerek yok. Direkt sıcak olduğu için zaten bisküviler de yumuşayacaktır karışımın sıcaklığıyla. Dilerseniz bebe bisküvisiyle de hazırlayabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Ben petibör bisküviyle hazırlamayı tercih ettim. Son olarak bisküvilerin üzerine şöyle elimle bastırıyorum iyice yerleşmeleri için. Ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. O soğurken diğer tarafta çikolata ganajımı hazırlıyorum. Çikolata ganajım için uygun bir sos tenceresine bir paket kremayı aldım. Yani 200 mililitre kremayı aldım ve ocağa alarak kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Kesinlikle kaynatmıyorum. Sadece ısınması yeterli olacaktır. Kenarlarından çok hafif kabarcıklar çıkınca ocaktan alıyorum. Ve içerisine ben toplam 190 gramdı yanlış hatırlamıyorsam 190 gram bitter çikolatayı ekledim. Bu miktarı sizler zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz tabii ki. Ben birazcık daha koyu kıvamlı olmasını istediğim için çikolata miktarını biraz fazla tuttum. Eğer 160 gram çikolata kullanırsanız o da ortalama 2 paket tablet çikolataya denk geliyor. O şekilde de hazırlayabilirsiniz 160 gramlık çikolatayla. O zaman biraz daha sıvı olur ganajınız ama o şekilde de güzel olacaktır. Benimki kadar koyu kıvamlı olmayacaktır soğuduğunda. Bunu da belirtmek istedim. Karıştırdıktan sonra çikolatamız eriyecektir ve çikolata ganajımız hazır. İki malzeme de oda sıcaklığına eriştikten sonra malzemeleri birleştiriyorum. Çikolata ganajımız da birazcık soğudu. Hazırlamış olduğum tatlı da biraz soğudu. Tamamen sıcakken eklemiyorum. Üzerine çikolata ganajı her yerini kapatacak şekilde dağıttım. İlk olarak oda sıcaklığında biraz dursun. Sonrasında buzdolabına kaldırarak en az 3-4 saat kadar dinlendirelim. Üzerindeki çikolata ganajın tamamen bu şekilde donması lazım. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz tabii ki. Ben 4-5 saat kadar dinlendirdim. Sonrasında servis ettim. Dilimlerken de her bıçak darbesinde bıçağımı temizliyorum ki daha nizami bir görüntü oluşsun.
Diğer türlü bıçakta kalan kalıntılar üstte kötü görüntüye sebep olabiliyor çünkü. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Son olarak üzerini parça fındıkla süsledim. Sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Hindistan cevizi, ceviz, fıstık ve benzeri malzemelerle de süsleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi servis ettikten sonraki halini sizlere göstermek istiyorum. Kalıp gibi çıkan bir pasta oluyor. Yapımı, hazırlama aşaması oldukça pratik. Bekleme süresini saymazsak, eğer buzdolabında dinlendirme süresini saymazsak gerçekten şipşak hazır hale getirebileceğiniz bir tatlı. Akşamdan hazırlayıp ertesi gün servis etmek her zaman bana daha mantıklı geliyor. Böyle sütlü tatlılarda lezzeti de daha güzel oluyor. Sizlere de o şekilde yapmanızı öneririm. Ben yaptığınız takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum bu tarifi. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.